hücresel bağlantı komplekslerinden bahsedeceğiz. Şimdi ben ne dedim? Ben bir epitel hücresiyim. Altta bir bazal membranım ve bağ dokum var. Alt yüzeye bazal yüzey demiştik. Benim bir yan yüzeylerim vardı. Lateral yüzeyler demiştik. Bir de üst kısmım vardı. Apikal yüzeyler demiştik. İşte buralarda şu ana kadar sadece apikal yüzeydeki özelleşmeleri söyledim. Yan yüzeyde de buna benzer ifadeler var ve bunların adına biz bağlantı kompleksi diyoruz. Bu bağlantı kompleksleri hücrenin hücreye bağlanmasını veya hücrenin ekstraselüler matrikse bağlanmasını sağlıyorlar. Yani basitçe şöyle diyelim, yan yüzeylerden hücreleri birbirine bağlıyor, alt yüzeyden ise hücreyi altında bulunan bağ dokuya, ekstraselüler matrikse bağlıyor. Bu şekilde de hücre bir yere sabitlenmiş, çapalanmış oluyor. Bu anlamda hücre iletişimi, hücre haberleşmesi açısından da önemli. Şimdi bu bağlantı yapılarına bir bakalım. 3 tip bağlantı var. Birincisi sıkı bağlantı, tıkayıcı bağlantılar, zonula occludens dediğimiz bağlantı. Hemen bakalım. Apikal yüzeyin burası, lümen burası. İlk karşımıza gelen bağlantı tipi sıkı bağlantı dediğimiz tıkayıcı bağlantı. Şematik şekilde mikrobüllüsleri burada görüyorsunuz. Mikrovillusların hemen altında hücrenin apikal yüzeyinde şöyle bir şerit şeklinde tüm hücre sınırını saran iki hücreyi birbirine sıfır yapıştırıp bağlayan, arada boşluk olmayacak şekilde bir bağlantı kompleksi var. Bakın tüm hücre sınırını bu şekilde sarıyor. Hemen onun altında sabitleme, tutundurucu, anchoring bağlantılar dediğimiz yapılar var. Onlara bakalım. İkincisi kuşak desmozom, zonula aderens. Şu kırmızının hemen altında sarı olarak gösterilmiş olan, şuradaki zonula occludens'in hemen altında şurada yer alan zonula aderens. Burada arada biraz açıklık var. Burada hücreler arası sıvı ve hücreler arasında boşluk kısmen yer alıyor. Ama yine baktığımızda şu şematize şekilden sarı renkli olarak tüm hücreyi zonula occludens'in sıkı bağlantının hemen altında ikinci sırada tüm hücreyi bu şekilde sardığını görüyoruz. Bu şekilde üst üste iki tane kemer oluşuyor. Zonula occludens kemeri, zonula aderens kemeri. Bunlar apikal yüzeye yakın birinci ve ikinci sırada. Diğerleri bunun altında. Baktığımızda nokta desmozom, makula aderens dediğimiz şuradaki yapılar var. Şurada tüylü tüylü küçük küçük çizimler var ya. İşte bunlara desmozom, nokta desmozom veya makula aderens diyoruz. Şu laboratuvar önlüklerinizde bazılarında vardır çit çit şeklinde karşılıklı olarak. Şimdi yarısı birinci hücrede, diğer yarısı ikinci hücrede. Böylelikle iki desmozom parçası geliyor, birleşiyor ve kenetleniyorlar. Ve bu bir düğme şeklinde lokal küçük bir yer. Tüm hücreyi çepeçevre sarmıyor. Bu şekilde küçük yerlerden birbirlerine perçimliyoruz. İşte buna nokta desmozom dediğimiz şu yapılar. Bu yapının yarısı var. Hemidesmozom. Bu yan yüzeye, lateral yüzeye geldiğinde tamamlanıyor. Bazal yüzeye geldiğinde ise hemidesmozom ifade ediliyor. Şuraya bakın. Hücrenin alt yüzeyinde, bazal yüzeyinde altında bulunan bazal membrana bağlanmasını sağlayan yarım desmozom parçacıkları, hemidesmozom parçacıkları burada yer alıyor. Bir de fokal adezyonlar var. Hemidesmozomlara benzer şekilde iş yapıyorlar. Üçüncü tipimiz oluklu bağlantılar. Gap junction veya nexus iletişim bağlantıları dediğimiz iki hücre arasındaki kanallar. Birinci hücrede bir kanal parçası var, ikinci hücrede ikinci kanal parçası var. Hücre zarları bir araya geldiğinde şu şekilde bir boru oluşuyor ve iki tane parçanın birleşmesiyle bu oluklu bağlantılar şekilleniyor. Şekil üzerinden baktığımızda şuna özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Biraz önce hücre iskeleti dedim ya, çekirdeğe bağlıydı, ara filamanlar vardı falan filan. Şimdi bakın, zonula occludens sıkı bağlantılar kimlerle ilişkiliymiş? Aktin mikrofilamanlarıyla ilişkili. Zonula aderens de kuşak desmozom da aktin filamanlarıyla ilişkili. Fokal adezyonlar da aktin filamanlarıyla ilişkili. Hücrenin en üst yüzeyinde bulunan iki kemer şeklindeki bağlantı kompleksi aktin filamanlarıyla ilişkili. Desmozomlar, hemidesmozom veya makula aderens desmozomlar da ara filamanlarla ilişkili. Yani buradaki bağlantı kompleksleri sadece hücreleri birbirine bağlamıyor. Hücre içi iskelet sistemiyle de bağlantı halinde. Bazıları aktinlerle, bazıları ara filamanlarla bağlantı halinde. Burada farklı bir fonksiyonda olan sadece nexuslar,
oluklu bağlantılar var. Şimdi zonula okludens sıkı bağlantı dediğimiz yapı ne? Birinci hücrenin zarı ve bağlantı kompleks proteinleri, ikinci hücrenin zarı, oklidin ve claudin gibi bağlantı kompleks proteinleri hücreleri birbirine yanaştırıyor. Çok az bir boşluk, 10 nanometrelik bir boşluk kalıyor iki hücre arasında. Yani biz bunu da yok kabul ediyoruz. Bu bağlantı proteinleri dışarıdan kimlere bağlıydı? Aktin filamanlara bağlıydı. Kuşak şeklinde hücreyi sarıyor. Tüm hücrenin çevresini dolanıyor. Ekstraselüler alan yok denecek şekilde. Burada bariyer temelini oluşturuyor. Şimdi sıcak suyla soğuk suyun karışmaması, tuzlu suyla tatlı suyun karışmaması, kan ve diğer vücut sıvısının karışmamasını sağlayan bir bariyer ifadelerimiz var. Nedir bunlar? Kan beyin bariyeri, kan göz bariyeri, kan testis bariyeri. Yani biz kandaki bileşenlerin beynin içerisine gitmesini istemiyoruz. Arada bir kan beyin bariyeri var. Kandaki bileşenlerin gözün içerisinde olmasını istemiyoruz, gözün sıvı kısmının. Kan göz bariyeri diye bir bileşen var. Bunların hepsi yeri geldikçe bahsedilecek. Kan ve testis arasında kandaki bileşenlerin testisin içerisinde ulaşmasını istemiyoruz. Kan testis bariyeri diye bir şeyden bahsedeceğiz. Bunlar 7-8 tane. İşte bu bariyerin temelini kim oluşturuyormuş? Bu sıkı bağlantılar oluşturuyormuş. Hücreler apikal yüzeylerinden birbirlerine sıfır temas ederek yapışıyorlar. Claudin ve aklidin proteinleriyle hücre içerisinde de aktin filamanlarıyla temas halindeler. Bunlar hangi aktin? Biraz önce mikrovillüslerde 14 nanometrelik demiştik paralel demetleri oluşturan, burada ise 40 nanometrelik kasılabilen aktin demetlerini oluşturan aktin filamanlarıyla bağlantı halinde. İstisna bir özellik, sadece duyun diye söylüyorum. Fascia occludens diye bir yapı var. Zonul occludens'e benziyor. Endotel hücreleri arasında. Sonra biz gelelim sabitleme bağlantılarına. 4 tip dediğimiz şu sabitleme bağlantıları, onların özelliğine değinelim. Lateral yüzeyde 2 tane zonula ve makula aderans, kuşak desmozom ve nokta desmozom demiştik. Bazal yüzeyde de 2 tane hemidesmozom ve fokal adezyon demiştik. Bunlardan özellikle zonula occludens ve zonula adherens aktif filamanlarıyla bağlıyken makula adherens ve desmozomlar, hemidesmozomlar bunlar da ara filamanlarıyla bağlı demiştim. Bunlar sadece bağlı değiller. Hücre içerisine bilgi de aktarıyorlar. Sinyal aktarabilen proteinler. Şöyle bir hikaye var. İki hücre birbirine bağlı. Hücreler birbirine diyor ki evet bizim haddimiz, sınırımız bu. Biz bağlıyız. Ama bu bağlantı çıktığında hücrenin merkezine, çekirdeğe, hücrenin beynine bir haber gidiyor. Etraf bize kaldı. Ne yapacağız? Bizim sınırımız yok. Canımız ne istiyorsa onu yapabiliriz. Burada legal olan mitoz geçirebilirsiniz. İllegal olan kansere dönüşebilirsiniz. İşte hücrelerin hücreleri tanıması, sınır oluşturması, hücrenin haddini bilmesi, hücre hücre bağlantısı dediğimiz hücre içerisine de sinyal aktarabiliyor. Ve aynı durum bazal yüzeydekiler için de geçerli. Hani ayaklarından çapalamışsın, seni yere, hiçbir yere gidemezsin. İşte hemidesmozomlar ve fokal adezyonlar bu işe yarıyor. Ve bu bağlantılar kesildiyse, hücrenin ekstraselüler matrix ile bağlantısı yok ise o zaman hücre diyor ki ben özgür kaldım, istediğim yere giderim. İşte legal olan dedik ya, mitoz geçirip veya hücre göçünü, hücre hareketini gerçekleştirebilir ama illegal olarak kansere de dönüşebilir diyoruz. Hücre kutuplaşması, hücre farklılaşması, hücre göçü ve hücre çoğalması, proliferasyonu gibi konularda bu bağlantı kompleksleri aktif olarak görevli. Yine bir kere duyun diye söylüyorum. Fascia adherens diye bir kavram daha var. Kalp kası kardiyomiyositlerde, kalp kası hücrelerde, interkalat disklerde karşımıza çıkıyor. Bu zonula adherenslere benzeyen yapılar arasında. Üçüncü tipimiz oluklu bağlantılardı. Şimdi onların yapısına bakalım. Komşu iki hücre arasında iletişim sağlıyorlar. Bu epitel hücresi olabilir, sinir hücresi veya kas hücresi olabilir. İki tane yarım boru. Birincisi ilk yarısı birinci hücrede, ikinci yarısı ikinci hücrede. Bu iki kanal proteini karşı karşıya geçerek bir tünel oluşturuyor. Böylelikle birinci hücreden ikinci hücreye metabolitler, ara metabolitler, kalsiyum ve sodyum gibi iyonlar veya elektriksel impuls dediğimiz iletişimler bu şekilde konnekson aracılığıyla, oluklu bağlantılar aracılığıyla sağlanabiliyor. Hücreler arasındaki kanallardır.
Oluklu kanallar açılıp kapanabilirler. Bu Atomic Force mikroskop görüntüsüydü. Mikroskop dersini hatırlayınız. Bu açık bir kanal ve kalsiyum iyonunun buradan geçtiğini gösteriyordu. Özellikle bu kalp kas hücrelerinde hızlı ve senkronize iletişim için bu bağlantılar interkalat disklerde kalp ve kas dokusunda bir daha bahsedilecek. Lütfen burayı da unutmayınız diyorum. Şimdi kabaca hepsini bir arada toparlayacak olursak ne demişiz? İlk apikal yüzeye en yakın olan hangisiydi? Hücrenin apikal yüzeyinde sıkı bağlantılar, tıkayıcı bağlantılar, zonu Lockleedens vardı. Hücrelerin arasındaki interselüler arasını mühürlüyordu. İki hücreyi birbirine sıfırlıyordu. Bu arada geçiş yok. Madde geçişine izin vermiyor. Aktif filamanlar hücre zarına bağlıdır. Kan bariyerinin temelini oluştururlar. Oklidin ve Claudin iki ana protein bu yapıda bulunur. Hemen onun altında kuşak desmozom, zonula aderans vardı. Bunlar da aktif filamanlarıyla hücre zarına bağlanıyordu. Buradaki ana yapısal protein kaderinler. Hemen onun altında perçim şeklinde, çıt çıt şeklinde lokal etkili desmozomlar, nokta desmozomlar, makula aderanslar vardı. Bunlar hücre zarını ara filamanlara sabitliyordu. Desmokalin ve desmokolin burada kullandığımız proteinler. İnceleyecek olursanız bu proteinler desmozomlarda karşımıza geliyor. Altta tutundurucu bağlantılar, bazal yüzeyde olanlar vardı. Hemidesmozomlar ve fokal adezyonlar. Hemidesmozomlar, şuradaki desmozomdan hatırlayınız, ara filamanları hücreye değil bu sefer. İki hücreyi birbirine bağlamıyor. Bir hücreyi altta bulunan bağ dokuya, ekstraselüler matrikse bağlıyor. Bunun için aktif görevli olan proteinler kim? İntegrinler. Burada da karşınıza integrinler hem sinyal yolu proteini olarak hem de yapısal protein olarak özellikle dikkatimizi çekmekte. Fokal adezyonlar aktif filamanlara bağlı, ekstraselüler matrikse bağlıyor. İntegrinler burada yer alıyor, görevli diyoruz. Oluklu bağlantılar Gapşanşınglarda ise hücreler arası iletişimi sağlıyorlar. O tünelin tamamına, şurada çok sayıda protein var, şunun tamamına konnekson diyoruz. Şu şekle bakın, büyütebiliyor muyuz? Bakın şunun tamamına konnekson diyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçadan oluşan. Şuraya baktığınızda 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçadan oluşan bir yapı var. İşte buradaki her birine de konneksin birimi diyoruz. 6 tane konneksin birleşerek bir konneksiyon birimini yarısı bir hücrede, yarısı diğer hücrede, ikisi bir tünel meydana getiriyorlar diyoruz. Şimdi hücreye giriş yaptık. Artık konularımız biraz daha ağırlaşıyor. Önce klasik basit histoloji mikroskop nedir diye başladık. Sonra biraz yöntemlerden bahsettik. Sonra zarlı organellerde mitokondri enerji üretir, ribozom protein üretir dedik. Ama konularımız artık yavaş yavaş ciddileşiyor. Hücrenin içerisinde bulunan zarlı ve zarsız organelleri bitirdik. Neydi? Ben size soruyorum. Hücre kaç bileşenden oluşur? Lütfen cevabınız 2 olacak. Sitoplazma ve nükleus. Şu an sitoplazma kısmında organelleri, inklüzyon cisimciklerini, oraları bitirdik. Şimdi gelecek dersimizde de nükleustan devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum gençler.